'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you feel Tekrar merhaba. Ankara'ya geldim. Esenboğa Havalimanı'ndayım şu anda. Çıkışa doğru ilerliyorum. Birazdan arkadaşımla buluşacağım. Bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra şehri keşfetmeye başlayacağız. Tekrar görüşürüz. Evet, Ankara keşfimize çok özel bir noktadan başlıyoruz. Şu an Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir'deyiz. Burası Anıtkabir'in girişi olan Aslanlı Yol. Aslanlı Yol, Atatürk'ün Türk ve Anadolu uygarlığına verdiği önem sebebiyle Hititlerin aslan figürleriyle süslenmiş. Yolun her iki yanında dizilmiş toplam 24 tane aslan figürü görmekteyiz. Anıtkabir'in eski ismi aslında Rasattepe. Rasattepe milattan önce uzun yıllar boyunca kullanılan çok eski bir bölgemiş aslında. Burada yani Ankara'da hüküm sürmüş Frig uygarlığına ait tümülüsler yani mezar yapıları bulunmaktaymış. Daha sonrasında ise Atatürk'ün naaşının buraya yani Rasattepe'ye nakledilmesine karar verildiği zaman tümülüsler temizlenerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne kaldırılmış ve buranın yani Anıtkabir'in inşasına başlanmış. İnşa 1944'te başlamış. Mimarları Ahmet Arda ve Emin Onat. Yaklaşık 9 yıl kadar sürmüş Anıtkabir'in inşası ve 1953'te tamamlanmış. Tamamlandıktan sonra ise Atatürk'ün yaklaşık 15 yıldır naaşının beklediği Anıtkabir'den naaşı çıkarılarak buraya yani Anıtkabir'e defnedilmiş. Aynı zamanda 1966'da Cumhurbaşkanlarımızdan Cemal Gürsel ve yine vefatının ardından 1973 yılında İsmet İnönü'nde yine Anıtkabir'e defnedilmiş. Evet, Aslan Yol'un girişindeki bu heykel 3 tane erkek figüründen oluşuyor. En soldaki heykelin elinde kitap var. Bu Türk gençliğini ve aydın insanları temsil ediyor. Aydın Türk halkını. Sağ taraftaki heykel Türk askerini temsil ediyor. İki heykelin arkasında ortada duran heykel ise Türk köylüsünü temsil ediyor. Evet, Aslan Yol'daki heykelleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bu 3 kadın heykeli. Soldaki figür, soldaki heykel Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyor. Ortadaki figür ise şu an görüyorsunuz eliyle yüzünü kapıyor. Atatürk'ün ölümünden dolayı duyduğu acıyı anlatmaya çalışıyor. Yani bunu ifade ediyor. Bu heykeller Atatürk'ün ölümünün ardından duyulan derin acıdan sonra bile hala gururlu, mağrur ve dik duran Türk halkını temsil ediyor. Evet, şu an Anıtkabir'in girişinde İstiklal Kulesi'nin içerisindeyiz. Hemen karşımızda duvarda kaya üzerinde duran bir kartal figürünü ve iki eliyle kılıç tutan bir genç figürünü görüyoruz. Eliyle kılıç tutan genç figürü Türk istiklali için savaşan Türk gençliğini temsil ediyor. Kaya üzerinde duran kartal ise hem mitolojide hem de Selçuklu'da gücü ve bağımsızlığı simgeliyor. Aynı zamanda duvarların üstünde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal ile ilgili söylediği sözleri görebiliyoruz.
Evet, şu an Hürriyet Kulesi'ndeyiz. Bu karşımızda duran figürde elinde bir kağıt tutan, beyanname tutan bir melek ve yanında da şaha kalkmış bir at görüyoruz. Melek hürriyet ve bağımsızlığın kutsallığını, elinde tuttuğu belge beyanname ise hürriyet beyannamesini simgeliyor. Şaha kalkmış at figürü ise yine hürriyet ve bağımsızlığı simgeliyor. Şu an Mustafa Kemal Atatürk'ün muzarresinin önündeyiz. Aslında Atatürk'ü birkaç cümleyle veya bir blokta anlatmak mümkün değil ama yine de birkaç cümle söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden bir tanesi. Sadece düşmanlarını yenerek ülkesine bağımsızlığı getirmekle kalmamış. Aynı zamanda yaptığı devrimler ile ulusun adeta küllerinden yeniden doğmuş. Ve işin ilginç tarafı ise bütün bunları yaptıktan sonra savaştığı düşmanlarının bile saygısını kazanmış çok önemli bir lider. Bugün baktığınız zaman dünya tarihinde çok az liderin büstlerinin ve heykellerinin başka ülkelerde sergilendiğini görürsünüz. İşte Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarına savaştıktan sonra bile hem onların hem de diğer milletlerin saygısını kazanmış çok önemli bir lider. Ne mutlu ki bize bizim Atatürk'ümüz, bizim atamız. Bizim Türk gençliği olarak yapmamız gereken şey ise Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bize bıraktığı ilkelerine ve devrimlerine sahip çıkarak korumak olmalı. Burası Atatürk'ün mezar odası. Az önce gösterdiğimiz modelin yaklaşık 7 metre kadar altındayız. Atatürk burada sekizgen bir mezar odasının içinde uyuyor, yatmakta. Tamamen İslami usullere göre defnedilmiş. Atatürk'ün kabrinin dört bir yanına 81 ilimizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, kardeş ülke Azerbaycan'dan, Kore Türk Şehitliği'nden ve Süleyman Şah Türbesi'nden topraklar getirilmiş. Şöyle bir anlatı var. Atatürk bir gün bir sohbeti sırasında elbet bir gün öleceğim. Milletim beni nereye isterse gömebilir ama ben öldüğüm zaman Türk bayrağına bakmak isterim demiş. Bu yüzden mezar odası Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının tam karşısına yapılmış. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Yani böylece sembolik de olsa Atatürk'ün büstü Ankara Kalesi'ne de Türk bayrağına bakmış oluyor. Evet, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Burası 1. Meclis'te Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odası.
Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı masa. Evet, burası 1. Meclis'in toplantı salonu. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği, 1921 yılındaki ilk anayasamızın kabul edildiği, saltanatın kaldırıldığı, Lozan Anlaşması'nın kabul edildiği ve bunun gibi tarihi kararların alındığı salon burası aslında. Kurtuluş Savaşı tarihimiz açısından oldukça önemli ve değerli bir mekan. Evet, şimdi de 2. meclisin önündeyiz. İlk meclisin ihtiyaçları karşılamamasından ötürü 18 Ekim 1924 yılında meclis bu binaya taşınmış. Atatürk ilke ve inkılaplarının gerçekleştirildiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için alınan çağdaş kararların uygulandığı bina burası aslında. Ve 18 Ekim 1924'ten 27 Ekim 1960 yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıymış. Şimdi biraz da içindeki bölümleri görelim. Evet, 2. Meclis'in toplantı odasındayız. Burası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı tarihimize ışık tutan nutkunu okuduğu salon. İkinci Meclis'teki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Odası. Cumhurbaşkanlığı Salonu. Merhaba, şu an çekimden ara verdik ve yemeğe geldik arkadaşım Deniz'le. Şu an Ulus'ta Boğaziçi Lokantası'ndayız. Çok nezih ve güzel bir mekan. Yemeğimizi yiyip daha sonra çekimlere devam edeceğiz. Evet, arkadaşım Deniz. Evet, burası çok eski bir restoran. Aynı zamanda da çok şık, nezih bir yer. Ulus'ta, eski Ankara'da. 1956 yılında kurulmuş burası. Gayet geldik. Türk yemeklerini yiyeceğiz. Evet, patlıcan kebabı, pilav ve cacık var menümüzde. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bize bir şimdi yiyelim, sonra çekimlere devam edelim. Evet, Hacı Bayram Veli Camii'nin önündeyiz.
Hacı Bayram Veli Camii 1429 yılında yapılmış. İlginç bir mimari özelliği var çünkü kubbesi yok. Hacı Bayram Veli Anadolu'daki önemli din alimlerinden. 1352 yılında Ankara'da doğmuş. Daha sonra Ankara ve Bursa'da medrese eğitimini tamamladıktan sonra 3 yıl kadar Şam'da ve Hicaz'da kalmış ve din eğitimi almış. Daha sonra Anadolu'ya gelerek öğretilerini yaymış. Hacı Bayram Veli Camii'nin şöyle bir özelliği de var. Birinci meclisimiz 23 Nisan 1920'de açıldığı zaman Atatürk ve heyeti önce burada cuma namazı kılmış. Daha sonrasında ise meclise girmeden kurban kestirmişler. Ve daha sonra 23 Nisan 1920'de bütün bu işlemlerden sonra ilk meclisimizi açmışlar. Tarihte böyle bir önemi de var Hacı Bayram Veli Camii'nin. Evet, Augustus Tapınağı'ndayız. Augustus Tapınağı milattan önce 3. yüzyılda Galat hükümdarı Amintos'un oğlu Filamenos tarafından Roma İmparatoru Augustus'a bağlılığını bildirmek amacıyla yapılmış. Bu bölge Romalılar tarafından ele geçirilince Ankara Galatya eyaletinin başkenti olmuş. Romalılar bir tapınak yaptırmaya karar vermişler bu zafer üzerine ve hükümdar Filamenos da bu bağlamda Romalılara bağlılığını göstermek için bu tapınağı inşa ettirmiş. Tapınağın bugün tam olarak görülmeyen ama çok önemli olan bir bölümü var aslında, Ankara Anıtı diye. Bu Ankara Anıtı İmparator Augustus'un Vesta rahiplerine teslim ettiği 4 beyannameden oluşuyor. Bugün göremediğimiz beyannamelerde Vesta rahiplerine vasiyetini, imparatorluğun mali ve askeri durumunu, cenaze töreniyle ilgili emirlerini ve imparatorluğu boyunca, hükümdarlığı boyunca yaptığı işleri anlatmış. Bugün yapı yıllar geçtikçe eskidiği için bu anıtı ve yazıtları tam olarak okuyamıyoruz, seçemiyoruz. Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'ni ziyaret ettikten sonra bu tapınağı da mutlaka görmenizde fayda var. Merhaba. Bugün Ankara'daki ikinci günüm. Bugün biraz düğün hazırlıklarıyla geçti. Biraz önce arkadaşımın düğününden çıktım. Şimdi yemek yemeye geldik. Arkadaşım Deniz'le. Yemekten sonra tekrar Ankara'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, Ankara Kalesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi oldukça neşeli bir ortam var. Aşağıda müzik çalınıyor, eğleniliyor. Tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, Ankara Kalesi'nin
Kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte buraya askeri garnizon kuran Hititler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Zaman içerisinde kale çeşitli uygarlıklar tarafından ele geçirildi, yani el değiştiriliyor. Zaman içerisinde Persler kaleye eklemeler yapıyor. Daha sonra Bizanslılar buraya ele geçirip kaleye ekleme yapıyor. En sonrasında ise kale Selçuklu ve en nihayetinde Osmanlıların eline geçiyor. Ankara Kalesi yaklaşık 42 tane kuleden oluşuyor ama günümüzde bunların sadece 6-7 tanesini görebiliyoruz. Çünkü şu anda bizim bulunduğumuz yer iç kale. Dış kale zaman içerisinde yıkılmış. Bazı deprem ve doğal afetlerden dolayı. Ankara Kalesi'nin duvarları yaklaşık 14 ila 16 metre arasında ve iç içe geçmiş 3 sıra surdan oluşuyor. Şehir savunması için oldukça kilit bir yapı. Kale son olarak ise Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından tamir ettirilmiş ve günümüze ulaşmış. Evet, Ankara Kalesi'ni gezdik. Şimdi hamam önündeyiz. Bir tatlı kahve molası verdik. Bu 2 gün biraz zorlu geçti. Sizin için güzel bir vlog hazırlamaya çalıştık. Biraz yorucuydu aslında. Arkadaşımın düğün telaşı da vardı ama arkadaşım Deniz'le beraber, onun da yardımıyla sizin için güzel bir vlog yapmaya çalıştım. Sonraki vloglarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın.